formülünde herkes kazansının açıklaması nedir? Ne demek herkes kazanmalı? Bir evlilikte herkes kazanır mı? Kavga esnasında bir taraftan bir tarafa haklı olması gerekiyor. Emin burada olsaydı şey diyecekti. Tabii kadınlar her zaman haklı olur derdi. Evet, kesin derdi. O kesin, evet. O yüzden ne demek herkes kazanmalı? Bir kavganın tek hakkısı yok çünkü. Birincisi bu. Yani o kavgada illaki herkesin haklılık payı olabilir. Hani mutlak doğrulardan bahsetmiyorum. Orada zaten kabuller de kolaydır ama karşılıklı iki tane doğrunun tartıştığı, yani ikisi de makul olabilir. Oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz, orada mı olacağız, burada mı olacağız, şunu mu yapalım, bu işi mi yapalım? Yani değil mi? Bu tarz konularda farklı görüşlerimiz var ve biz bunları tartıştırıyoruz. Ya da bir konuda öfkelendik, sinirlendik, beni kırdın, kalbimi kırdın vesaire, kendimizle ilgili, duygularımızla ilgili bir coşma yaşamışız. Bunu ifade ediyoruz. Ama nihayetinde şu var. Yani durumda haklı olsak üslupta haksız olma ihtimalimiz var. Üslupta haklı olsak durumda haksız olma ihtimalimiz var. Dolayısıyla mutlak bir haklı yok. Kaldı ki haklılığımızı da illaki karşımızdaki insanla hani bu öfke konusunda konuştuğumuz gibi kanlı bir galibiyetle sağlamak zorunda değilim yani. Karşımdakini kırdığım, gücendirdiğim, mahvettiğim bir yerde evet haklıyım ya. Yani değil mi? Böyle sadist bir haklılıktan bahsetmiyoruz biz. Biz haklı olduğumuzun yani yerine gelmesini istiyoruz. Adaletli bir ilişki istiyoruz ve bunu gerçekleştirmek için evet ifade edebiliriz, mücadele edebiliriz, tartışabiliriz. Bunu da sürekli kibarlık böyle hani sürekli böyle naif bir sesle de yapmamız gerekmiyor. Bağırıp çağırmayı kastetmiyorum ama insan öfke anlarında da ufak değişimler yaşar yani. Bu da doğal bir haldir yani. Sürekli böyle beylerbeyliği yapan bir kıvamda da konuşamaz. Bu realiteyi de kabul etmek lazım ama ne de bir edep çizgisinde hala kalır. Hakaret etmez, küfür kullanmaz. Sürekli ben haklıyım, sen haksızsın diye karşısındakini suçlamaz, aşağılamaz. Yani kendini üstte gören, onu da altta gören bir yerden bir üslupla konuşmaz. Yani ben böyle insanlara şey diyorum, annesinin karnından haklı doğmuş bu insanlar diyorum. Çünkü gerçekten haklılık sendromu olan insanlar var. Yani buna yapışıyor ve ben haklıyım yani. Bu insanlara çok zor özür diletirsiniz, çok zor kabul ettirirsiniz ve bu gerçekten de yaşaması da çok zor bir prototiptir. Çünkü yani bir yerden sonra karşı tarafta der ki yani evet ya hani hep mi ben haksızım diye bu sefer kendi haksızlıklarını da görmemeye başlar. Yani o kişi sürekli kendisini haklı gördüğü için o da bir süre sonra kendi haksızlıklarını bile göremeyen, öz eleştiri yapamayan ve hep karşısındakini suçlayan bir yere evrilmiş olur. Ve bu da kişisel kemalat noktasında birbirimizin maalesef ayağını kırmamıza sebep olur. İkimiz de olduğumuz yerde tökezler kalırız ve maalesef gelişemeyiz. Ailede herkesin kazanması bu demek. Yani bir hadise olduğunda benim isteğim gerçekleşsin, benim dediğim olsun, benim sözüm geçsin, ben haklı çıkayım değil. Yani bu işin doğrusu nedir acaba? Ya da biz bu işi nasıl çözebiliriz? Bu imtihandan, bu sıkıntıdan nasıl çıkabiliriz? Bu kırgınlığı nasıl giderebiliriz? Hemen onu biz diline çevirebilmek. Orada tek olmadığını, kendisi haklı çıksa da, kendisinin kalbi kırılsa da başka bir şeydi. Bunların yani bir mutsuzluk oluşturacağının farkında olmak. Çünkü bizim unuttuğumuz bir şey var. Yani ailede hesap ortak. Hesap ortak olduğu için evet. Ben haklı çıkarken yaptığım karşı taraftaki tahribat ve harcamayı aslında kendi hesabımdan da yiyorum. Yani kendi güya kazanıyorum diye düşünüyorum ama kazanırken aslında kendi hesabımdan da bir zarara girdiğimin farkında değilim. Çünkü aynı takımdayız. Yani gol atsam da kendi kaleme gol atmışım demektir bu. Çünkü aynı formayı giyiyorum. İstediğim kadar derbi maçında giymiş gibi hissedeyim. Farklı takımdaymış gibi karşı tarafla kavga edeyim. Ama ben aynı formayı giyiyorum ve aynı kaleye oynuyorum. Dolayısıyla ben böyle yaptığım zaman ne oluyor? Kendi kaleme gol atmış oluyorum. Kendi kalesine gol atan hangi golcü sevilir? Dünyanın en güzel golünü atsın. Evet. İsterse rövaşata atsın değil mi? Sevilmez, beğenilmez. Çünkü niçin kendi kalesine yapmıştır? Bu ortak hesabı bilmek çok önemli. Çünkü kar zarar ortaklığının olduğu bir hesaptan bahsediyoruz. Ve burada o yüzden de kalp kırdığı zaman evet ben aslında şu an kendi kalbimi yani ilişkiyi de yıpratmış oluyorum. Ben şu an evet bir kötü bir şey ebeveynliğimde bir eksiklik bıraktığım zaman ben çocuğumu da ebeveynlik ilişkisini de değil mi o üçüncü ebeveyni de hepsini ben aslında dedelemiş oluyorum. O yüzden bize ne oluyor ya bakmak. Biz şu an bu işten nasıl çıkabiliriz? İster senin dediğin olsun, ister ayağına ben basmış olayım nikahta. Bu önemli değil. Kimin sözü geçecek bu evde diyorsak keşke Allah'ın sözü geçsin bu evde diyorum. Allah'ın ve Resulünün sözü geçse zaten evlerimizde hakikaten böyle bir egosal savaşı gerek kalmayacak. Eşim haklıysa ya da eşimin dediği daha mantıklıysa bazen onun dediği olur. Ben daha haklıysam bazen benim dediğim olur. Yani illa ortada da buluşmak zorunda olduğumuz hadiseler değil bunlar. Ama yeter ki biz bir şekilde o hesaba yatırım yapmaya çalışalım. Ve yaptığımız kalp kırıklıklarının oradan para çeken bir yerde olduğunu, yapacağımız her türlü onarım, uzlaşma çabasının da oraya para yatırmak.
Yani o miktarı artırmak demek olduğunu bilirsek sanırım problemi çözmüş oluruz. Bir takım çalışmasını gerçekleştirmiş oluruz. Bununla ilgili bir arkadaşım şey demişti. Ya günün sonunda şuna bakıyorum aile içerisinde. Haklı olmaya değil, mutlu olmaya bakıyorum. Evet. Çünkü o kadar çok haklı ama mutsuz insan var ki etrafımızda. Haklıyım ama mutsuzum diyor. Yani benim karşıma gelen insanlarda da bu çok gördüğüm şey. Benim de hayatımda defalarca kullandığım bir cümledir. Tam bu durumda haklıyım ama mutsuzum. Yani çocuğuna da aynı şekilde mesela evet haklısın ebeveyn olarak son derece ama gitmişsin diyelim ki bağırmışsın, çağırmışsın, bir sürü şey yaşamışsın. O mutsuz, sen mutsuz. İstediğin yapılmış güya. Hani çocuk o şeyi yapmamış ama yani bu sana bir böyle haz olarak gelmiyor. Bir tatmin noktası vermiyor. Ama maalesef bundan tatmin olan insanlar var mı? Var. Çünkü dediğim gibi haklılık sendromuna o kadar yapışıyor ki kimin sözü geçecek bu evde onun sağlaması tek şey. Benim dediğim mi oldu, onun dediğim mi oldu? Sağlamaya bakıyor, benim dediğim oldu, okey, mutluyum diyor. Bundan mutlu olduğunu daha doğrusu iddia ediyor. Görece bir mutluluk tabii ki ama aslında içinde tabii ki o da mutlu olmuyor.